İnsan dondurmak son zamanlarda ortaya çıkmış bir fikir değil. İlk olarak 1773'te Benjamin Franklin'in bir mektubunda kısmen de olsa bahsettiği bu olay 1962 yılında fizik öğretmeni Robert tarafından tekrar gündeme getirildi ve o zamandan beri de önem kazanmaya devam ediyor. İnsan dondurmanın temel amacı ise günümüz teknolojilerince hastalıklarına tedavi bulunamayan insanların dondurularak muhafaza edilip ileride tedavi bulunduğunda tekrar hayata döndürülmesi. Günümüz itibariyle 300 civarı insan dondurulmuş vaziyette uyandırılmayı bekliyor. Bu insanlardan biri ve ilki ise James Biddeford. Columbia Üniversitesi'nde psikoloji öğretmenliği yapmış olan James Biddeford 74 yaşında öldükten birkaç saat sonra dondurulmuş. Dondurulduğu gün ise İnsan Dondurma Bilimi derneklerince Biddeford Günü olarak anılmakta. Aslında bakılırsa resmi olarak dondurulan ilk insan kendisi değil. Biddeford'un dondurulma işleminden bir yıl önce ismi hiçbir zaman açıklanmayan bir kadın donduruluyor. Ancak dondurulma süresiyle ölüm zamanı arasında fark biraz fazla olduğu için hiçbir zaman tekrar yaşama dönemeyeceği düşünülüyor ve birkaç ay sonra işlem iptal ediliyor. Bu nedenle de başarılı işlem olarak kabul edilmiyor, ilk sayılmıyor. Fotoğrafta üvey kızı Biddeford'un içinde bulunduğu tankın başında görülüyor. Günümüzde Biddeford'un bedeni en büyük insan dondurma merkezi olan Alcor Life'da bulunuyor. Dondurulma hikayesi ise biraz ilginç. Ölümünden 2 yıl önce 1965'te Life Extendons adında bir kurum dondurmayı kabul edecek ilk kişiyi ücret almadan donduracaklarını açıklıyor. Biddeford da bu şansı kullanıyor ve dondurulacak ilk insan olarak tarihe geçmeyi başarıyor. Böbrek kanseri olan Biddeford'un hastalığı ciğerlerine de yayılıyor ve 2 yıl sonra bu nedenle ölüyor. Bedenini donduran insanlar ise Robert, Dr. Dent ve Robert Nelson. Nelson'ın bu operasyonla ilgili bir kitabı da bulunuyor. Bedenine enjekte edilen bileşik ise dimetil sülfoksit. Ancak bu bileşik ve kullanılan diğer metotların günümüz metotlarına kıyasla pek etkili olmadığı yıllar sonra anlaşılıyor. Bu durumda Biddeford'un bir gün iyileşip tekrar uyandırılma şansını neredeyse yok etmiş durumda. 1982'ye kadar ailesi tarafından sıvı nitrojen içerisinde korunan Biddeford o tarihten sonra bugün hala bulunduğu merkezde aktarılıyor. 1991'de vücut sıcaklığında yapılan ölçümler dondurulduğu günden beri vücut sıcaklığının 0 derecenin üstüne çıkmadığı gösteriliyor. Ayrıntılı bilgi için şu an bedeninin bulunduğu kurumun internet sitesini aşağıdaki açıklamadan ulaşabilirsiniz.